Sizin gördüğünüz hatayı zaten karşı taraf görmediği için çok da panik yapmaya gerek yok. Erkek bayan kuaförlüğü yapıyorsa bayanlar da erkek berberliği yapabilir. Kim nerede mutluysa bence onu yapsın. Yani yaşı belli bir seviyeye gelmiş insanlara bir şeyler öğretmek gerçekten zor. Mesleği bir şekilde öğretebilirsiniz ama karakteriyle alakalı çok fazla bir şey değiştiremiyorsunuz. Başlarım lan böyle işe dediğim olay mesleğe ilk başladığım günlerdeydi. Çok evrensel bir mesleğe sahipsiniz. Dünyanın neresine giderseniz gidin çok güzel bir çevreniz olabilir. Bu bölümde Mehmet Ali Dener'le birlikte başlarım böyle işe diyeceğiz. Mehmet Ali bir berber. Hoş geldin Mehmet Ali. Hoş bulduk. Bize kendinden biraz bahseder misin? 1985 İnegöl doğumluyum. Evliyim. 3 çocuk babasıyım. Kendi isteğimle mesleğime başladım. 22 yıldır mesleğimi aşkla, severek yapıyorum. Berber mi, kuaför mü? Bu meslek için hangisi doğru? Ben bu mesleğe başladığımda berber duygusuyla başladım. Gördüm ki berberin o dönemde sınırları var ama kuaförün sınırları yok. Kuaförlerde yapılan işler, servisler daha çeşitli olduğu için her ikisini de öğrenerek mesleğime devam etmekteyim. Kuaförüm ama berberim. Her ikisi de doğru. Peki saç kesebilen herkes kuaför müdür? Kesinlikle değildir. Kuaför daha fazla iş yapabilir. Yani sadece olay saçı kesmek değil, kişinin yüz hatlarına göre o modeli oturtmak, amaç saçı kısaltmak değil, yakışanı yapmak. Bu yüzden her saç kesen kuaför değildir. Kuaförün işi sadece saç sakal tıraşı mıdır? Saç sakal tıraşına kesinlikle sınırlı değildir. Bakımlarını da yapmak, kişiye yakışır estetik tıraşı kendisine yapmak, boya, cilt bakımı, manikürü, pedikürü, kişinin aslında bütün ihtiyaçlarına olabildiğince cevap verebilmek. Peki nasıl kuaför olunur? Okulu, eğitimi var mı bu işin? Yoksa çıraklıktan mı yetişmek gerekir? Çırak olarak başladığınızda işin bütün iç yüzünü, iç dünyasını görmüş oluyorsunuz. Sonrasında kesinlikle okumak da gerekiyor. Yani teorik olarak da yaptığınız işin bilimsel kısmını da bilmeniz gerekiyor. Bunların her ikisi de birleştiği zaman yolunuz daha açık oluyor. Yani çırak olarak başlamak bence en doğrusu. Kuaför kalfaları ya da ustaları nasıl iş bulur? Bizim işe başladığımız dönemlerde genelde camlara yazılır. Çırak aranıyor ya da kalfa aranıyor, usta aranıyor gibi. Günümüzde sosyal medyanın da etkisi çok büyük. İş bulma kurumları, çeşitli yerlerden de işçi bulabiliyoruz ama en sağlıklısı birebir görüşme. Bir işveren alacağı kalfa ya da ustasında ne gibi nitelikleri, ne gibi özellikleri arar? İşi iyi bilmesi, kesinlikle temizliği, kendine olan bakımı, özgüveni. Yani mesleki eksiklikleri kesinlikle olabilir. Bu tamamlanır. Ama kişinin kendini yetiştirmesi, aileden gördüğü terbiyesi benim için çok önemli. Yani yaşı belli bir seviyeye gelmiş insanlara bir şeyler öğretmek gerçekten zor. Mesleği bir şekilde öğretebilirsiniz ama karakteriyle alakalı çok fazla bir şey değiştiremiyorsunuz. Bir kuaförün ortalama kazancı ne kadardır? Para var mı bu işte? Bence sigorta parasını çıkartamayan bir berber kesinlikle bu mesleği yapmasın. Bu meslek kolay bir meslek değil. Karşıdan çok kolay gözüküyor olabilir ama hayata karşı fedakarlıkları çok zor olan bir meslek. Özellikle zaman konusunda çok fazla zaman harcıyorsunuz. O yüzden hakkınızı almanız gerekiyor. Çalıştığı yer çok önemli. Sokaktaki bir berberle çok ünlü bir caddedeki berberin kazandığı para kesinlikle aynı değil. Sizin yaptığınız iş sizin rakamınızı belirtiyor. İşini iyi yapan, sanatını iyi yapan meslektaşlarım kesinlikle maddi olarak mutlu olurlar. Peki salon açmak mı mantıklı yoksa usta olarak bir salonda çalışmak mı mantıklı? Hayalleri geniş olan bir kuaförün kesinlikle salon açması daha mantıklı. Hayalleri sınırlı olan, sanatı sınırlı olan bir kalfanın ya da bir ustanın çalıştığı yerde sigortası varsa salon açmasına gerek yok. Salon açtığınızda dikkatli ve özverili bir şekilde çalışırsanız güzel paralar kazanırsınız ama enerjinizi çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Eleman takibi, faturalar, kiralar, yani dükkan açmayı hayal eden birçok meslektaşlarımız bunları düşünmediği için dükkan açtıklarında çok büyük sıkıntılar yaşayıp iş yerlerini kapatıp mesleğini bile bırakanlar var. Mehmet Ali, kuaför salonu açmak mantıklı bir iş mi?
Kaça mal olur ortalama bir kuaför salonu? Yani burada hayallerinizi nerede sınırladığınız çok önemli. 2 koltuklu bir kuaför de açabilirsiniz. 5 koltuklu, 10 koltuklu bir salon da açabilirsiniz. İçerisinde yapacağınız işler çok önemli. Sadece saç kesmek mi? Diğer bakımları, servisleri de verebilmek mi? Dolayısıyla malzemeler buradaki fiyatı çok ileri boyuta da taşıyabilir. Bir noktada sınırlı da kılabilir. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı bir durum. Ama günümüzü düşüneceksek eğer ortalama 40 ve 50 civarlarında bir salon açabilirsiniz yani. Bu işin en büyük gideri nedir sana göre? Bana göre zaman. Hayatınızdan birçok şeye gidiyor ama farkında değilsiniz. Mesleğinizi geliştirmek isterken birçok fedakarlıkta bulunuyorsunuz. İşi yakalamaya çalışırken hayatı kaçırıyorsunuz. Ailenize karşı eksik birçok yanlarınız olabiliyor. Bu işin cinsiyeti var mı? Bayan kuaförlerinde erkek ustalar ya da kalfalar var. Hatta işlerinde çok iyi insanlar var. Neden erkek kuaförlerinde bayan ustalar yok? Aslında birçok ülkede bayan olup erkek berberliği yapan, özellikle Avrupa ülkelerinde bu çok yaygın. Türkiye'de de olmaya başladı. Nasıl ki bir erkek bayan kuaförlüğü yapıyorsa, bunu kendine yakıştıran ya da kendini bu konuda da yetenekli bulan bayanlar da erkek berberliği yapabilir. Kim nerede mutluysa bence onu yapsın. Damat tıraşından neden daha fazla para alınır? Normalde sadece saçını sakalını kestiren bir erkek düğün zamanı birçok bakımı kendisine yaptırmayı tercih ediyor. Çünkü her zamankinden farklı olması gerekiyor. Yani sadece saç sakal tıraşı değil, cilt bakımı, ağda, kaş alımı, onun için en uygun olan tıraş. Burada en önemli şey ona yakışır, kişiyi temiz gösterebilecek işlemleri ona yapıp o farkı ortaya çıkartmak. Dolayısıyla burada biz de hakkımızı almamız gerekiyor yani. Kuaförler neden kendi isimleriyle marka olmaya çalışırlar? Ben iş yerimde kardeşimle birlikte çalışıyorum. Firmamızı ilk açtığımızda isimlerimizin baş harfiyle bir çıkış yakaladık. Sonrasında baktığımda o isimde, o markada çok fazla kuaför salonunun olduğunu da gördüm. Yani bu beni mutsuz etti. Her zaman ben işimde farklılığı, kaliteli yakalamaya çalıştım. Dolayısıyla yakalamış olduğum başarılar da sonrasında kendi ismimle devam etme zorunluluğunu bana hissettirdi. Bir berberin iş günü nasıl geçiyor? Anlatabilir misin bize? Yani işe başladığımızda zamanın nasıl akıp geçtiğini unutuyoruz. Çoğu zaman öğlen yemeğimiz, akşam yemeğimiz bile olmuyor diyebilirim kesinlikle. Genelde yemeklerimizi soğuk yemek zorunda kalıyoruz. Ben ne kadar kendime zaman ayırmaya çalışsam da bir müşterimi kıramadığım için yemek saatimi hep çalışarak geçiriyorum. Peki tıraş esnasında hata yaparsan bunu nasıl telafi ediyorsun? Tıraş esnasında hata yaptım diyebileceğim aslında pek de bir durumum olmadı benim. Sakalı kestiğinizde çok da telafi edebileceğiniz bir durum yok. Aslında sizin gördüğünüz hatayı müşteri görmüyor. Ama burada da profesyonel bakmanız çok önemli. Yani işi iyi yaptıysanız sizin gördüğünüz hatayı zaten karşı taraf görmediği için çok da panik yapmaya gerek yok. Mesleki hastalıkları var mı bu işin? Ayakta durduğumuz için kendine bakmayan meslektaşlarımız, düzenli spor yapamayan meslektaşlarımız ileriki yaşlarında varis hastalığı, duruş bozukluğu yaşayabiliyor. Kuaförler saçlarını, sakallarını kime kestirirler? Kendini görebildiği, bulabildiği meslektaşlarının önüne oturup kendilerine emanet edebilirler. Kendi tıraşlarını yapanlar da var tabii. Ben de bunu dönem dönem yaptım. Bu da keyif veriyor. Bu iş part-time veya ek iş olarak yapılabilir mi? Aslında mesleğini bırakıp da sonradan fabrikada ya da başka bir işe mail eden meslektaşlarımız var. Dolayısıyla onlar mesleğini bıraksa da meslek onları bir noktada bırakmıyor. Bu sebeple diğer zamanlarında da işlerine devam etmek zorunda kalıyorlar. Herkes bence mutlu olduğu zamanlarda çalışmalı ki başarılı olabilsin. Peki bu mesleğin avantajları ve dezavantajları neler sana göre? En büyük avantaj özgürsünüz. Çok evrensel bir mesleğe sahipsiniz. Dünyanın neresine giderseniz gidin çok güzel bir çevreniz olabilir. Yani hayatta zorluk çekmeyeceğiniz bir meslek. Her insanın özel ihtiyaçları, saç kesimi, sakal kesimi, her yerde, herhangi bir yerde bile ekmek paranızı kazanabileceğiniz bir meslek. En büyük avantajı bana göre bu. Dezavantajı çok fazla ayakta kalmak, yorgunluk, zamanı iyi kullanamamak. Bana göre bu. Sen nasıl kuaför olmaya karar verdin? Senin iş serüveni nasıl başladı? İlkokul 3'te öğretmenimin vermiş olduğu bir soruya verdiğim cevap, yapmak istediğiniz 3 meslekten birisi. O dönemde
şarkıcı olma hayali, birinci şık. İkinci şık konfeksiyoncu, modacı olmak. Üçüncü şık berber olmak. Hayat şartları beni berberlik, kuaförlük mesleğime yönlendirdi. Kısa bir sürede ivmeyi yakaladım. Girmiş olduğum ilk saç şovunda insanlar beni ayakta alkışladı. Girmiş olduğum ilk yarışmada dünya ikinciliğini yakalamış olmak. Sonrasında devam etti. Dünyanın en iyi 15 stilisti arasına girdim. Birçok yarışmada ödüller, başarılar. Severek mesleğime devam ediyorum. Yarım bıraktığın ya da yapmadığın bir tıraş oldu mu hiç? Hiçbir tıraşımı yarım bırakmadım ama beni zorlayan bir insanı da tıraş etmedim. Çünkü ben mutlu çalışmayı çok seviyorum. Kendisinde hayal kurabildiğim insanla yola devam etmeyi tercih ediyorum. Yaptığın tıraşla ilgili hiç olumsuz, komik ya da ilginç bir olayla karşılaştın mı? Ben bu mesleğe saç tarayarak başladım. Saçlarını taradığım arkadaşlarım, o dönemdeki büyük abilerim, yaptığım farklı saç stilleriyle tatile gidiyorlardı. Denize girip çıktıklarında bile saçlarının bozulmadığını söylüyorlardı. Gitmiş oldukları tatil bölgesinde turistlerin büyük bir ilgisini çekiyordu benim yaptığım saçlar. Tabii bu da onlarda bir popülerlik yakalamalarına sebep oluyordu. Bu benim için vazgeçilmez bir anı. Yaptığım saçlar 4 gün, 5 gün bozulmuyor. Denize giriyorlar, çıkıyorlar, bozulmuyor. Bu çok büyük bir etkendi. Mesleğini seviyor musun? Mesleğimi çok seviyorum. Büyük bir tutkuyla ben bu mesleğe başladım. Mesleğimde kaderimi değiştirecek en büyük etken bana göre evlilikti. Zor bir meslek, ne kadar karşıdan kolay da gözükse diğer işlere göre daha fazla çalışmanız gerekiyor. Normal bir mesai saatiniz yok. Ailenize vakit ayırmanız gerekiyor. Her ikisini aynı anda yürütebilmek çok zor. Eşimin bana göstermiş olduğu sabır ve destek işimdeki zor dönemleri atlatmama sebep oldu aslında. Ona da buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Mesleğimizin kanayan yarasıdır zaman. Özellikle evlilikler. Eşlerin birbirine desteği bu meslekteki en büyük unsurdur. Dolayısıyla bu konuda da şanslı olduğumu düşünüyorum. Aşkla, tutkuyla mesleğime devam ediyorum. Bu işi bırakmayı düşündün mü hiç? Mesleğimi bırakmayı hiç düşünmedim. Daha çok ne katabilirim? Yaptığım servisleri nasıl geliştirebilirim? Ben bu meslekten daha fazla nasıl para kazanabilirim? Ben hep bunları düşündüm. Çok da güzel oldu. Bırakmayı düşünmedim. Her bırakma hissi içime geldiğinde daha farklı ne yapabilirimi daha çok düşünerek mesleğime devam ediyorum. Çok da mutluyum. Başlarım lan böyle işe dediğin bir olay oldu mu? Başlarım lan böyle işe dediğim olay mesleğe ilk başladığım günlerdeydi. Çok temiz ve titiz bir kişiliğim var. Mesleğe başladığımda ustamın o gün iş yerimize gelen bir müşterinin burun kıllarını almamı istemesiyle bu ilk yaşadığım bir durumdu bu meslekte. Gerçekten içim kalkmıştı. Yani şöyle bir durum vardı. Ya bu deveye güdeceksin ya da bu diyardan gideceksin. Ben bunu yapmak istemediğimi ustama söylediğimde bana ya işi bırak git ya da bunu yapacaksın yani. Bu iş böyle. Bunları gerektiriyor. Şimdi severek yapıyorum. Ve mesleğimi de bırakmadım. Peki meslek olarak yapılır mı bu iş gerçekten? Bu iş gerçekten yapılır. Bu işi seven insanlar yapsın. Kimseyi de mutsuz etmesin, kendisini de mutsuz etmesin. Bu işi seven yapmalı. Bu işi yapmak isteyenlere neler tavsiye edersin? Önce kesinlikle kendi yeteneklerini bir gözden geçirmeli. Sanatsal eğilimleri fazlaysa özellikle el yeteneği, hayal gücü, yani hayal kurup bir şeyleri ortaya çıkartabiliyorsa güzel stiller de yaratabilir. Bu kendilerinde varsa bu işi tercih edebilirler. Benim de bu şekilde gelişti meslekle olan ilişkim. Sanatsal yetenek bu işteki en büyük etken. Hayal kurmak, kurdukları hayallerdeki bir stili, tasarımı dışarı çıkartmak ve bundan gelir elde etmek. Para kazanmak, hayale bağlı, sanata bağlı, başarıya bağlı bir iş. Hayal kurmalarını ve heyecanlarını keşfetmelerini tavsiye ediyorum. Bu güzel sohbet için teşekkürler Mehmet Ali. Ben teşekkür ederim.